Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kahvaltılık tarifiyle geldim. Yapımı oldukça pratik, lezzeti şahane bir tarif. Kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Elimde bir adet bayat ekmek vardı. Dilediğiniz miktarda hazırlayabilirsiniz. Ben bu bir büyük ekmeğin yarısından biraz fazlasını kullandım. Kişi sayısına göre dilim sayısını belirleyebilirsiniz. Bu kalınlıkta kesmeniz yeterli olacaktır. Dilimlediğimiz ekmekleri yağlı kağıt serdiğimiz fırın kabına sıralayalım. Bayat ekmekleri değerlendirmek için harika bir alternatif oluyor bence. Eğer ekmekleriniz bayatlarsa bu şekilde dilimleyerek ya da dilimlemeden buzdolabına ya da buzluğa kaldırın. Kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda bu veya benzer tariflerle değerlendirebilirsiniz. Uygun bir kaseye bir silme yemek kaşığı kadar salçayı alalım. Üzerine bir çay kaşığı kadar karabiberi ve bir miktar da suyu ekleyelim ve karıştıralım. Sos olarak bunu hazırlıyorum. Elinizde hazır domates sos varsa onu da kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor bu tarife. Hatta dilerseniz sossuz bir şekilde de hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Ben salça lezzetini sevdiğim için kullanmak istedim. Belirttiğim gibi salça sos kullanmadan direkt diğer malzemeleri ekleyerek de tarifimizi hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz sosu ekmeklerin üzerine azar azar dağıtalım. Sonra fırçayla her yerine gelecek şekilde dağıtalım. Çok ince kıvamlı bir sos hazırlamadım. Gördüğünüz gibi salçanın koyuluğunu yok ettim. Yani şöyle çeyrek su bardağı kadar su eklemişimdir. Ilık su eklemişimdir. O şekilde belirteyim. Baharat olarak sadece karabiber ekledim. Farklı baharatlarda damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz elbette. Bir miktar kaşarı rendenin küçük yeriyle rendelemiştim. Bol miktarda kaşar ekliyorum. Çünkü bu tarz tariflere kaşarı çok yakıştırıyoruz biz ailecek. Bol miktarda kaşarı ekmeğin üzerine ilk olarak yerleştiriyorum. Sonrasında yarım daire şeklinde dilimlediğim sucukları kaşarın üzerine yerleştiriyorum. Ben sadece kaşar ve sucuk kullandım. Farklı malzemeler, farklı pizza malzemeleri de kullanabilirsiniz. Mantar kullanabilirsiniz, mısır kullanabilirsiniz, dilimlenmiş zeytin kullanabilirsiniz. Onlar da çok yakışıyor bu tarife. Ben sadece kaşar ve sucukla hazırlamak istedim. Son olarak üzerine bir miktar daha kaşar peyniri ekliyorum. Eridiğinde hem görüntüsü güzel olsun hem sucuk güzel bir şekilde ekmeğe yapışsın diye. Son olarak bence pizzaların olmazsa olmaz baharatı kekik. Kekiği elimle şöyle üzerine serpiştiriyorum. Çok lezzet verdiğini düşünüyorum ben pizzaya. Bir de kekikten hariç çok az miktarda da kırmızı toz biber eklemeyi tercih ettim. Bu da kaşar eridiğinde görselliği hoşuma gittiği için ekliyorum. Açıkçası eklemeseniz de olur. Sizin kendi tercihinize kalmış. Fırınımı önceden 200 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında tam olarak 15 dakikada istediğim şekilde pişti. Pişme süresi farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin. Sıcak sıcak tüketmenizi öneririm. Kaşarlı tarifler sıcak sıcak tüketime daha uygun biliyorsunuz. Şöyle servis tabağına aldıktan sonra sizlere yakından dokusunu da göstereceğim. Gerçekten çok iştah açıcı gözüküyor. Denediğiniz takdirde ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.